kreatin. Direnç antrenmanı yapanlar arasında kas kütlesini ve gücü arttırmak için kullanılan en popüler ve üzerine en çok araştırma yapılmış moleküllerden biri. Onlarca yıldır bilim insanları bu basit bileşiğin sporcu performansını nasıl etkilediğini inceliyor. Ancak bu kadar popüler olması, etkinliğinin sorgulanamaz olduğu anlamına mı geliyor sahiden? Yıllardır süregelen bu genel kabul, belki de bazı metodolojik eksiklikler üzerine kurulmuş olabilir. İşte bugünkü tartışmamızın merkezinde de tam olarak bu var. Kaynak metinlerimizdeki kanıtlara dayanarak şu soruyu masaya yatırıyoruz. Kreatin takviyesi direnç antrenmanıyla birleştiğinde kas gelişimini gerçekten kayda değer ölçüde arttırır mı? Yoksa standart dozlardaki etkisi özellikle de yeni bulgular ışığında bir miktar abartılıyor mu? Ben bu tartışmada kreatinin kas kütlesi ve performans artışında bilimsel olarak kanıtlanmış temel bir takviye olduğunu savunacağım. Bense son dönemde ortaya çıkan ve metodolojik olarak çok daha titiz olan yeni kanıtların standart dozlardaki kreatinin etkisinin plasebodan pek de farklı olmayabileceğini, hatta ilk başta görülen o kazanımların kas yerine büyük ölçüde su tutulumundan kaynaklanabileceğini öne sürerek bu yerleşik görüşe biraz meydan okuyacağım. Yani benim pozisyonum aslında oldukça net ve bilimsel konsensusa dayanıyor. Kreatin monohidrat, sporcu beslenmesi alanında bir sebeple altın standart olarak kabul ediliyor. Arkasında binlerce çalışma, yüzlerce meta-analiz ve Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği yani ISSN gibi bu alandaki en saygın otoritelerin güçlü tavsiyeleri var. ISSN, kreatini yüksek yoğunluklu egzersiz kapasitesini ve yağsız kütleyi arttırmak için mevcut en etkili ergojenik yardımcı olarak tanımlıyor. Bu çok güçlü bir ifadedir. Güçlü bir ifade olduğu doğru ama gücünü nereden aldığı önemli. Gibi düşünebiliriz. Ağırlık kaldırmak gibi patlayıcı güç gerektiren bir hareket yaptığımızda kaslarımızın temel enerji para birimi olan ATP'yi kullanırız. ATP çok çabuk tükenir. İşte fosfokreatin tam bu anda devreye girerek tükenen ATP'yi neredeyse anında yeniden sentezler. Pratikte bunu anlama geliyor. O son bir veya iki tekrarı daha çıkarmanızı sağlayan, anında devreye giren o ekstra gücü sağlıyor. Kreatin takviyesi de bu jeneratörün deposunu dolu tutuyor. Uzun vadede bu ne demek? Daha fazla tekrar, daha ağır kilo, yani kasa daha fazla büyüme sinyali. Nitekim yapılan onlarca uzun süreli çalışmada kreatin alan grupların plasebo alanlara kıyasla genellikle 2 kat daha fazla yağsız vücut kütlesi kazandığı görülüyor. Bu 12 haftalık bir antrenman döneminde fazladan 1 ila 2 kilogram net kas demek olabilir. Hatta 2023 tarihli güncel bir meta-analiz bile etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu yeniden doğruluyor. Anlıyorum. Klasik ve güçlü bir argüman sunuyorsun. Onlarca yıllık literatür, saygın kurumlar, net bir mekanizma. Kağıt üzerinde her şey kusursuz görünüyor. Ama ya o onlarca yıllık literatürün neredeyse tamamı en başından beri kritik bir detayı atlıyorsa? Ya gördüğümüzü sandığımız o 1-2 kiloluk kas kazanımının önemli bir kısmı aslında sadece suysa? İşte UNSW Sydney tarafından yürütülen ve bulguları Nutrients dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma tam da bu rahatsız edici olasılığı gündeme getiriyor ve bence oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Tek bir çalışmanın oyunun kurallarını değiştirmesi nadir görülen bir durumdur. Haklısın ama metodolojisi devrim niteliğinde ise değiştirebilir. Bu randomize kontrollü çalışmada araştırmacılar şunu yapıyor. Bir gruba günde 5 gram kreatin, diğer gruba ise plasebo veriyorlar ve hepsi 12 hafta boyunca denetimli bir direnç antrenmanı programı uyguluyor. Sonuç ne dersin? 12 hafta sonunda her iki grupta ortalama 2 kilogram yağsız vücut kütlesi kazanıyor. Arada istatistiksel olarak anlamlı hiçbir fark yok. Ama asıl bomba bu değil. Bu çalışmayı öncekilerden ayıran ve bence çığır açan şey, egzersiz programı başlamadan önce uyguladıkları 7 günlük bir wash-in periyodu. Yani denekler daha tek bir ağırlık bile kaldırmadan bir hafta boyunca takviyeleri alıyorlar. Ve ne görülüyor biliyor musun? Sadece o bir haftada, daha antrenmana başlamadan kreatin grubunun yağsız kütlesinde zaten bir artış yaşanıyor. Bu artışın kas olması imkansız. Bu düpedüz hücre içi su tutulumu. Yani önceki yüzlerce çalışmanın gözden kaçırdığı şey bu olabilir. Ofisine atfediliyordu. Bu ilginç bir metodolojik detay, kabul ediyorum.
Ancak bilim böyle işlemiyor. Onlarca yıllık yerleşik araştırmayı, yüzlerce çalışmanın birikimli sonucunu gösteren meta analizleri, tek bir çalışmanın aykırı sonucuna dayanarak bir kenara atamayız. Bu, bilimsel kanıt hiyerarşisine aykırı bir yaklaşım olur. UNSV çalışması ilginç bir aykırı değerdir, evet. Belki de gelecekteki çalışmaların metodolojisini etkileyecektir. Ama şu anki kanıtlar bütünü içerisinde genel kanıyı tek başına değiştirebilecek güçte değil. Bilimde birikmiş kanıtların ağırlığı, tekil ve parlak bulgulardan her zaman daha değerlidir. İşte tam bu noktada ayrılıyoruz. Mesele bir çalışmanın yüzlerce çalışmaya karşı olması değil, mesele metodolojinin kalitesi. Bu bir elmayla yüzlerce elmayı karşılaştırmak gibi değil, bir teleskopla yüzlerce çıplak gözü karşılaştırmak gibi. UNSW çalışmasındaki o wash-in periyodu bize daha önce sahip olmadığımız bir ayırt etme gücü veriyor. Takviyenin tek başına egzersiz olmadan yarattığı etkiyi, yani su tutulumunu, egzersizle birleşen gerçek hipertrofik etkiden ayırmamızı sağlıyor. Önceki çalışmalar bu ayrımı yapmadığı için bir anlamda kirli veri üretiyorlardı. Gördükleri toplam kütle artışını yanıltıcı bir şekilde doğrudan kas kazanımına bağlıyorlardı. Bu, önceki kanıtların geçersiz olduğu anlamına gelmez ama onları yeniden ve çok daha şüpheci bir gözle değerlendirmemiz gerektiğini gösterir. Bilimde daha iyi bir metodoloji, önceki yüzlerce çalışmanın temel varsayımını sarsabilir ve bence burada olan da bu. Ama sıfır değil. 2023 tarihli meta-analiz de etkinin küçük ama anlamlı olduğunu söylüyor. Asıl soru şu, değil mi? Bu küçük etki kimin için önemli? Performansını en üst düzeye çıkarmak isteyen, her bir marjinal kazancın peşinde koşan elit sporcular için bu küçük farklar zamanla birikerek devasa sonuçlar doğurabilir. Rekabetçi bir halterci olduğunuzu düşünün. Aylardır 100 kiloda takılıp kalmışsınız, psikolojik bir bariyere dönüşmüş. Kreatin sayesinde antrenmanlarınızda bir tık daha iyi performans gösterip 102,5 kiloyu kaldırmaya başlıyorsunuz. Kağıt üzerinde bu sadece %2,5'luk bir artış, küçük bir fark. Ama psikolojik olarak bu bir duvarı yıkmak demek. İşte bu küçük farklar rekabetçi sporlarda podyum ile dördüncülük arasındaki fark anlamına gelebilir. Harika bir noktaya değindin. Kimin için önemli? Elit sporcular dünyası nüfusun çok küçük bir kesimi. Peki ya spor salonu üyelerinin %99'unu oluşturan, daha sağlıklı olmak, daha iyi görünmek için spor yapan ortalama bir birey? Senin bahsettiğin o 12 haftada kas kalınlığındaki 10-16 milimetrelik artış bu kişi için ne ifade ediyor? Bu takviyeye yapılan finansal yatırımı, her gün onu içme disiplinimi haklı çıkarır mı? UNSW çalışması tam da bu noktaya parmak basıyor aslında. Pratik anlamda anlamlı bir fark olmadığını gösteriyor. Her iki grupta antrenman sayesinde zaten benzer kazanımlar elde ediyor. Gelişimin asıl motoru %95'i ile antrenmanın ve beslenmenin kendisidir, takviye değil. Bu küçük fark gündelik hayattaki bir sporcu için neredeyse fark edilemez. Ayda bu takviyeyle vereceği parayla belki daha kaliteli protein kaynakları alsa daha fazla fayda görür. Bence burada kreatinin asıl faydasını, yani temel çalışma mekanizmasını gözden kaçırıyorsun. Kreatin sihirli bir büyüme tozu değildir. Doğrudan kas protein sentezini tetiklemez. Kreatinin temel faydası antrenman kalitesini ve hacmini artırma potansiyelidir. Başta konuştuğumuz o ATP-PC sistemi sayesinde sporcunun aynı ağırlıkla 8 tekrar yerine 9-10 tekrar yapabilmesi veya 100 kilogram yerine 102,5 kilogram kaldırabilmesi zamanla daha fazla mekanik gerilim ve dolayısıyla daha fazla kas hipertrofisine yol açan birincil uyarandır. Yani kreatin daha iyi antrenman yapmayı sağlayan bir yakıt görevi görür. Sana şunu sorayım. USV ve çalışması sadece nihai kütle değişimine odaklanmış. Peki antrenmanlar sırasındaki performansı, yani setlerdeki toplam tekrar sayısını veya kaldırılan toplam ağırlığı, volümü ölçmüş mü? Belki de kreatin grubu aynı kas kütlesini kazandı ama bunu daha az yorularak veya setler arasında daha hızlı toparlanarak başardı. Bu da bir performans artışı değil midir? Sadece sonuca bakmak, süreci ve asıl faydayı gözden kaçırmak olabilir. Bu teorik olarak çok mantıklı bir argüman, kabul ediyorum. Zaten kreatinin çalışma prensibi de hep bu şekilde anlatılır. Ama UNSW çalışmasının sonuçları bu teoriye bir soru işareti koyuyor.
Eğer kreatin grubu antrenmanlarda gerçekten daha yüksek bir performans sergileyebildiyse, daha fazla tekrar yapabildiyse veya daha ağır kaldırabildiyse, 12 hafta gibi kas gelişimi için hiç de kısa sayılmayacak bir sürenin sonunda bu neden kas kütlesi sonuçlarına yansımamıştır? İki olasılık var. Ya kreatinin standart dozlarda sağladığı performans artışı, hipertrofide ölçülebilir bir fark yaratacak kadar büyük ve tutarlı değil, yani o fazladan bir tekrar her antrenmanda gerçekleşen bir durum değil ve toplamda anlamlı bir volüm artışı sağlamıyor, ya da performans artışı ile kas kütlesi arasında varsaydığımız o doğrusal ilişki o kadar da basit değil. Belki de bir noktadan sonra antrenman kalitesi kazanılan kas kütlesiyle aynı oranda artmıyor. Sonuçta bu çalışmada denekler denetimli bir program uygulamış ve günün sonunda aynı miktarda kas kazanmışlar. Teori ve pratik burada birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Belki de sorun teoride değil, pratikteki uygulamadadır. Dozaj konusuna gelelim. UNSW çalışması, sektörde sıkça önerilen çok önemli bir detayı atlamış. Yükleme fazı. Genel tavsiye, ilk 5-7 gün boyunca günde 20-25 gram gibi yüksek bir dozla başlayarak kaslardaki kreatin depolarını olabildiğince çabuk, yani %100 kapasiteye getirmektir. Bu yapıldıktan sonra günde 3-5 gramlık idame dozuyla devam edilir. UNSW çalışmasında bu yükleme fazı uygulanmamış. Sadece günde 5 gramlık bir idame dozuyla kas depolarının tam olarak doyması 3-4 hafta sürebilir. Bu ne demek? 12 haftalık bir çalışmanın ilk çeyreğinde denekler kreatinin potansiyel faydalarından tam olarak yararlanamamış olabilirler. Belki de bu yüzden bir fark gözlemlenmedi. Eğer çalışma yükleme fazıyla başlasaydı, sonuçlar çok daha farklı olabilirdi. Bu da ilginç bir şekilde benim argümanımı destekliyor aslında. UNSW çalışmasının yazarları da makalelerinde günde 5 gramın kas büyümesini tetiklemek için yeterli olmayacağını ve daha yüksek dozların test edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu durum, yaygın olarak tavsiye edilen ve piyasada satılan standart dozajın etkinliğinin sorgulanması gerektiği anlamına gelmez mi? Eğer bu takviye, ortalama bir kullanıcının pek de bilmediği veya uygulamadığı yükleme fazı gibi özel protokollerle ya da daha yüksek dozlarla işe yarıyorsa, o zaman günde bir ölçek al, kas yap basitliğindeki pazarlama söylemi ve genel beklenti temelden hatalıdır. Belki de sorun kreatinde değil, onun yaygın kullanım şeklindedir. Ve bu haliyle, yani insanların çoğunun kullandığı şekliyle kreatin, vaat ettiği o belirgin etkiyi yaratmıyordur. Bu, takviyenin kendisinden çok etrafındaki efsanenin sorgulanması gerektiği anlamına gelir. Toparlayacak olursam, elimizde onlarca yıllık araştırmayı sentezleyen çok sayıda meta-analiz, saygın bilimsel kuruluşların güçlü pozisyon bildirgeleri ve net bir biyokimyasal mekanizma var. Bütün bunlar kreatinin direnç antrenmanıyla birlikte kullanıldığında kas gücü, antrenman performansı ve sonuç olarak yağsız vücut kütlesini arttırmada etkili bir takviye olduğunu güçlü bir şekilde destekliyor. Tek bir çalışmanın metodolojisi ne kadar yenilikçi olursa olsun bu birikmiş ve ağırlığı olan kanıt bütününü geçersiz kılması beklenmemelidir. Bilim, tekil aykırı sonuçlarla değil, kanıtların genel eğilimiyle ilerler. Benim özetim ise şu şekilde. Bilim durağan değildir ve yeni, metodolojik olarak daha dikkatli bir çalışma en yerleşik kanıları bile sarsabilir. UNSW çalışması, yaygın olarak kullanılan 5 gramlık dozun kas kütlesi kazanımında plasebodan farksız olduğunu göstererek, kreatinin etkinliği konusundaki yaygın iyimserliğe ciddi bir meydan okuma sunmaktadır. Bu durum, takviyenin etkilerinin abartılmış olabileceğini ve özellikle başlangıçtaki kütle artışının gerçek kas kazanımından ziyade geçici bir su tutulumundan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Bu da bizi kreatinin gerçek değeri ve pratikteki anlamlılığı hakkında daha eleştirel düşünmeye itmelidir. Bu tartışma, kreatin takviyesinin etkinliği konusunda genel bir bilimsel fikir birliği olsa da, dozaj, yükleme stratejileri ve en önemlisi çalışma metodolojisi gibi detayların sonuçları ne kadar derinden etkileyebileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kreatin işe yarar demek, belki de yeterince hassas bir ifade değil. Hangi dozda,
hangi protokolle ve neyi ölçtüğümüze bağlı olarak cevap değişebilir. Kesinlikle. UNSV çalışması gibi yeni bulgular, yerleşik bilgileri sorgulamanın ve bilimsel süreci canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bizimin güzelliği de bu değil mi? Dün doğru bildiğimiz bir şeyi bugün daha iyi bir yöntemle sorgulayabilmek, bir takviyeyi veya herhangi bir iddiayı değerlendirirken sadece popülerliğine değil, kanıtların bütününe, iddiaların arkasındaki bilimsel titizliğe ve en önemlisi kendi kişisel hedeflerimiz için pratik anlamlılığına bakmak esastır. Kaynak materyallerde bu konuda keşfedilecek ve tartışılacak daha çok şey bulunuyor.